Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu sürpriz gülleri çalışacağız. Yapımı tamamen kendime ait. Yapılışı çok kolay. Bir günde bitiyor. Bunda herkes rahatlıkla örebilecek. Bakın böyle açılıp kapanması çok kolay. Bu yapraklarının yapılışı da arkadaşlar hiçbir yerde yok. Bu tamamen benim kendi fikrim. Yapraklarının yapılışı ve bebeğin yapılışı her şeye çok kolay. Bakın böyle şapkalı, sürpriz, çok şirin bir gül. Sürpriz gül. Arkadaşlar bunun yapımı sap kısmından başlıyoruz. Bakın böyle açılıp kapanması da çok kolay. Sap kısmından başlıyoruz. Gövdeyi tamamlıyoruz. Başının üstündeki şapka kısmını tamamlıyoruz. Gülün bu orta kısmını tamamlıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar iç ve dış yapraklarını yapıyoruz. Kolları daha sonra kanat kısmını örüyoruz. Ve yaprak kısmını örüyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir gül çıkıyor ortaya. Malzeme olarak da tığ olarak 1.75 kullandım. Ben Nako Cotton Luxe kullandım. Ayrıca Cotton Gold da olabilir. Bu iki ip çok esnek bir ip arkadaşlar. Örerken biraz daha çekiştirirseniz birazcık inceliyor ve güller daha güzel ortaya çıkıyor. Ayrıca yüz kısmına ten rengi olarak bebeğin kafasına Gazal Baby Cotton kullandım. Bakın kafasına Gazal Baby Cotton. Ve bu kanat kısmına da Kartopu Lotus veya Alize Diva olabilir. Birazcık daha ince olsun. Saç kısmı da öyle. Alize Diva veya Kartopu Lotus olabilir. Böyle çok tatlı şirin aşağıya bakan böyle güzel bir sürpriz gül ortaya çıkıyor. Sap kısmından başlıyoruz. Sil halkanın içerisine 7 tane sık iğne örelim. Yedi tane sık iğne 9 sıra örelim. Sonra görüşelim. 9 sıra 7 sık iğne ördüm. Şimdi artırma yapıyorum. Her deliğe çöp atıyorum. 7 kez arttırıyorum. Birinci artırmam. İkincisi. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Altıncısı. Yedincisi. Şimdi 6 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 defa. 3 4 5 6 bir tane arttırıyorum.
Tekrar 6 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Artırmayla bitirmiş oldum. Toplamda 2 defa arttırdım. Toplam 16 tane sık iğnem oldu. Şimdi buradan itibaren, yani bu sırayı filo öreceğiz. 16 filo örelim. Önden alıyoruz. Sık iğnelerin ön katlarını alıyoruz. Bakın, ön lobdan alıyorum. On 16 tane ön lobdan örüyorum. 15 filo ördüm. 16.'yı da yine ön lobdan alıyorum. Ön lobdan alarak 16.'yı da ördüm. Şimdi 7 sık iğne normal örüyoruz artık. 7 sık iğne bir arttırma. Birincisini ördüm. Yedi sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Tekrar 7 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Toplamda 2 sık iğne arttırmış oluyorum. Yedi sık iğne, bu ikinci 7 sık iğnem. Bir tane arttırmayla bu sırayı da bitiriyorum. Yani toplamda 7 sık iğne bir arttırma 2 kez yaptık ve 2 kez arttırmış oluyoruz. Şimdi toplamda 18 tane sık iğnem oldu. 2 sıra 18 sık iğne örelim, sonra görüşelim. 1 2 2 sıra 18 sık iğne ördüm. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 5 tane çektim. İlkini ilmek kaydırıyorum. İkinci zincirden itibaren 1. Sonra 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Sonra ilk sık iğne ile bağlanıyorum. Bir tane bakın sık iğne örmüş oldum. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi tekrar 5 tane sık zincir çekiyorum. 2 5. Şimdi bakın yine aynı şekilde yapıyorum. İlkini ilmek kaydırıyorum. Sonra 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Yine ilk sık iğneye batıyorum. Bu battığımda sayıyorum. 2 3. 3 tane sık iğne örmüş oldum. Yine aynı şekilde 5 tane zincir. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Toplamda 6 tane olacak. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çekmeden koparalım. Şimdi bunu ters çevirelim. Bakın burada spiral şeklinde tek kanat var. Görüldüğü gibi bakın. Bir kanadını örmüştük. Şimdi sık iğnenin
Bu arkadaki bülo kanadını öreceğiz. Şimdi buradan başlıyoruz. Bakın uzun kısım burada bitiyor. Uzun kısmından değil, bakın şurada başlangıç kısmından başlıyoruz. Bakın şöyle, şurası buraya kadar uzamış oluyor. Biz tam buradan başlıyoruz. Tek kanadı görünüyor zaten. Bir tane zincir, aynı yere batıyorum. Buraya sık iğneyi sabitlemiş oluyorum. Şimdi şu ipi biraz alttan yürütüp sonra keseceğim. Şimdi bir tane sık iğneyi örmüş oldum. Bakın başlangıçta. Bu ikincisi. 3 4 5 6 7 7 demiştik. 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın 16 tane sık iğne ördüm. Bu başlangıçtaki ördüğüm yerle bakın ilk sık iğne ile görünüyor zaten. Orayla ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir dibine batıyorum. Aynı yere. Bakın aynı yere battım. Burada bir zincir çekip bir üst sıraya çıkacağız. Yani gövdeyi o şekilde yapacağız. Şimdi 16 tane ördüm. Burada 16. Şimdi 3 sıra daha örelim. 16 sık iğne, sonra görüşelim. 3 sıra 16 sık iğne ördüm. Yani şu blok kısmından sonra. Şimdi karşıyla birleştiriyorum. Gövdeyi bu şekilde örüyoruz hep demiştim. Şimdi bir üst sıraya çıktım. Bakın bu üst sıraya çıktım. Sık iğneyi sayıyorum. Onu da sayıyorum. 1 2 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 4 kez eksiltmiş olacağım. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, 1 eksiltme şeklinde örüyorum. Eksiltmeyle bitiriyorum. Karşıya yine bakın ilmek kaydırarak birleştirdim. Bir üst sıraya bir zincirle çıktım. Aynı yere batıyorum. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğne 2 sıra örüyorum. Bir tane ördüm bakalım. Bir tane bir üst sıraya bir zincirle çıkıp dibine battım. Bir tane ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir üst sıraya yine
karşı ile birleştiriyorum. Bir zincirle çıkıyorum. Aynı yere dibine batarak çıkıyorum. Bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir sıra daha 12 sık iğne örüyorum. Toplamda iki sıra 12 sık iğne örmüş oldum. Bakın burada şimdi ten rengine geçeceğim. Ten rengine geçiyorum. Bu geçişleri çoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrar böyle yavaş gösteriyorum. Son 2 ilmek kalınca son 2 ilmekte renk değiştirdim ve karşıya geçiyorum. Bir zincir, tekrar dibine batıyorum. Şimdi 12 tane sık iğne öreceğim ten renginden. Ten rengiyle de 12 tane sık iğne örüyorum. Yine bu başlangıçtaki battığımı sayıyorum. Bu 2 tane ipi birazcık aradan yürütüyorum. Sonra keseceğim. Şimdi kesebilirim. Bir tane de düğüm atalım. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerime. 12 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bakın burada artık spiral örmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi içerisine elyaf koyalım. Sıkı sıkı elyaflarımızı yerleştiriyoruz. Bundan sonra spiral öreceğiz. Elyafı koyalım, sıkıca yerleştirelim. Bakın sap kısmına sıkıca yerleştirdim. Gövdeye yerleştiriyoruz sıkıca. Sonra görüşüyoruz. Şimdi bakın 12 tane sık iğne ördüm. Karşıya spiral şeklinde öreceğiz bundan sonra. Karşıya normal sık iğne örerek birleştirdim karşıyla. İşaretimi koydum. Şimdi bundan sonra eksiltme yapacağım. Birer tane atlayarak. Buraya batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir tane eksilttim sıkıca. Şimdi bir tane daha eksiltiyorum. Buraya batmıyorum. Buraya batıyorum. 2 tane eksilttim. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi tekrar eksiltiyorum. 3 tane eksilteceğim bu sefer. Burası değil, burası. Birer tane atlıyorum. 3 tane peş peşe eksiltiyorum. Şimdi son eksiltmemi de yapıyorum. Evet. Son eksiltmemi de yaptım. Şimdi toplamda 7 tane sık iğnem oldu. 7 tane sık iğneyi 7 kere arttırıyorum. Bakın her deliğe çift batıyorum. 1
ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, ve son arttırmamı bu sıradaki son arttırmamı yapıyorum. Bu yedincisi. Evet. Şimdi bir sık iğne, bir artırma şeklinde 7 kez yine örüyorum. Bir sık iğne, bir artırma, sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir artırma şeklinde örelim 7 kez. Şimdi bir sık iğne, bir artırma, sıra sonuna kadar 7 kez artırdıktan sonra 6 sık iğne, bu sırada 6 sık iğne, bir artırma 3 kez yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne, bir arttırma. Arttırmamı, son arttırmamı yapıyorum. Şimdi toplamda 24 tane sık iğnem oldu. 2 sıra 24 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. 2 sıra 24 sık iğne ördüm. Şimdi bu sırada 5 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. Şimdi 3 tane eksiltelim. Peş peşe. Birincisi, ikincisi, üçüncüsünü yaptım, eksiltmeyi. Şimdi 2 tane sık iğne. 1 2. Yine peş peşe 3 tane eksiltiyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Şimdi 5 tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 24 tane, pardon, 18 tane sık iğnemiz oldu. 18 sık iğne, 2 sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi 2 sıra 18 sık iğne ördüm. Şimdi son ilmekle renk değiştiriyorum. Bu ipleri sıkıca birbirine bağlayalım.
Evet. Şimdi bağladık. Bunları içeri yerleştirelim. Veya biraz keselim. Evet. Şimdi bakın burada renk değiştireceğim. Şunları birazcık şöyle alttan da yürütebilirim. İlk sık iğneden başlıyorum. Arka lobdan alacağım. Birincisi toplamda 16 tane arka lobdan örüyorum. Bilo şeklinde örüyorum. İşaretimizin yeri aynı, değişmiyor. Hemen işaretimizin yerini şöyle alalım oraya. Bunu artık içeri yerleştirebilirim. Bir, iki, üç tane ördüm. Toplamda 18 tane olacak. 18 sık iğne şeklinde örelim. Arka lobdan. Sıra sonuna kadar arka lobdan 18 sık iğne örelim. 17 ördüm ve 18, bakın 18.'yi örüyorum arka lobdan. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir tane örüyorum. Yine arka lobdan bir tane örüyorum. Bir tane atlayarak eksiltiyorum. Bir tane ördüm bakın. Buradaki ilmek değil, buradaki yine hep arka lobdan çalışıyoruz. Bir tane örüyorum. Bir tane atlıyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Altı kez eksiltmiş oluyoruz. Bir tane eksiltme ile bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi artık zincir çekmiyorum. Birazcık uzun koparıyorum. Şimdi içerisine elyaf yerleştirelim. Şimdi bakın iğne ile birer tane yine arka lobdan atlayacağız. Toplamda 6 kez atlamış olacağız. Atlayarak eksiltmiş olacağız. Burası değil. Bakın iğnenin arka kısmıyla yaparsak sanırım daha kolay olacak. Şöyle bir tane atladım. Hep böyle birer tane atlıyoruz. Toplamda 6 kez. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Ve sonuncusu, son arttırma, son eksiltmeyi de yapıyorum. Birer tane arka lobdan
Bakın, sonra bunu bu şekilde büzüyorum. Arka lobdan birer tane atlamış olduk, eksilttik. Şimdi aşağıdan aşağıya doğru ineceğim. Yalnız buradan yine bu kendi etrafında, şöyle kendi etrafında 2 tane ilmekten geçirdim. Sıkılaştıralım. Evet, sıkılaştırdım. Aşağıdan herhangi bir yerden şöyle en uzağından çıkalım. Evet. Spiral örmek burada ilk defa çok işe yaradı. Şimdi bakın, burada ilmeklerimiz var. Şöyle spiral şeklinde gelen görünüyor zaten. Şimdi bakın, bu dışarıda kalan ilmeklerimiz. Onlarla çalışacağız şimdi. İki tane zincir. Artık normal DC örüyoruz. Trabzan örüyoruz. Bir tane ördüm. Bakın, zaten ilmekler, dıştaki ilmekler görünüyor. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, 1 2 3 4, beşincisi, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ve bakın, buradakini de alıyorum. Mor olan ilmeği de ördüm. Şimdi ten rengindeki, bakın, ten rengindeki tek olanlar var. Onları öreceğiz şimdi. Onları çift batıyoruz. Hepsine arkadaşlar. Bakın, her tek olan kanatlar kalmıştı. Onlara tek batıyoruz. Pardon, çift batıyoruz. Bunlara hep çift batıyoruz.
ten rengi olan kanatlara çift batıyoruz. Diğerlerine tek batarak örmüştük. Şimdi çift batıyoruz. Yani buraya kadar bakın, burada tek olanlar var. Onları çift batarak örelim, buraya kadar görünüyorlar. Şimdi gözünü işleyelim. Burada bakın eksilttiğimiz yer belli. Tam onun bu taraftaki dibinden batıyorum. Bakın şöyle. Ortaladım. Bir, iki tane sık iğne. Onun da tam yanından battım. Bakın ikisinin. Evet. Şu şekilde battım. Evet. Şimdi iğnemin ip olarak da böyle tek kat ip kullanıyorum. Amigurumi iplerinin tek katını kullanıyorum. Şimdi buradan iğnenin olduğu yerden çıkıyorum. Biraz bakın, bir tane yukarısından ayarlıyorum. Aynı yere batıyorum ve şimdi birazcık aşağısından batıyorum. Şöyle birazcık. Sonra bu iğnenin olduğu yerden çıkıyorum. Sonra burayı da aynı şekilde işleyeceğim. Buradan bu sefer buradaki boşluktan değil de bunun biraz önünden batıyorum. Çünkü buradaki boşluğa batarsam biraz daha uzaklaşmış oluyorum. Uzaklaşmamak için o boşluğun önünden batıyorum. Şimdi buraya batıyorum. Battığım yere sonra birazcık aşağıdan batıp aşağı bakan bir göz yapmış olduk. Şimdi bakın, buradan batıyorum.
Bunları birbirine bağlayıp içerisine yerleştiriyoruz. 1 1 2 tane sık iğne sayıyorum. Bakın şöyle tam ortalıyorum. İğnenin olduğu yerden çıkacağım. Çiçeğimizin iç yapraklarını yapacağız. İç ve dış yaprakların toplamı 8 arkadaşlar. 8 adet öreceğiz. 4 adet iç yapraklar, 4 adet dış yapraklar. Şimdi dış yapraktan başlayalım. İpi biraz sık uzun bırakıyoruz ve sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi ters çeviriyorum. Bir zincir çekip dibinden itibaren arttırıyorum. Her deliğe çift batıyorum. 5 kez arttırıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, sıra sonuna kadar 5 kez arttırıyorum. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma. 1 2 sık iğne, bir arttırma. Yine 5 kez sıra sonuna kadar. Toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu. 20 sık iğne 10 sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi 20 sık iğne 10 sıra ördüm.
Bakın bu arttırmadan sonra 2 sık iğne bir arttırma yapmıştık. Ondan sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra 20 sık iğne ördüm. Bu sefer kenarlarda zincir çekmiyorum. Zincir çekmeden dibine batıyorum. Önündeki sık iğneye de battım. Burada eksiltiyorum. Şimdi yine zincir çekmiyorum. Bakın 16 tane sık iğne örüyorum. On beş ve 16. 16 tane sık iğne ördüm. Yine eksiltiyorum. Bu şekilde. Ve dönüyorum. Yine zincir çekmeden dibine batıyorum. Yine eksilttim. Şimdi 14 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. On üç ve 14. Şimdi burada yine eksiltme yapıyorum. Şimdi dönüyoruz. Yine zincir çekmeden döndüm. Yine eksiltme yapıyorum. Bu sefer zincir çekiyorum. Bakın son sırayı yapıyorum. Dibine batmıyorum. Dikkat edin. Önündeki sık iğneye batıyorum. Ve DC yapıyorum. 2 tane. Bakın aynı yere batıyorum. Arttırmış oldum. DC. Şimdi bir tane daha DC yapıyorum. Yani trabzan yapıyorum. Tam trabzan. Bakın 2 tane yaptım. Şimdi 2 tane HDC yapıyorum. Bakın yarım trabzan yapıyorum. Bir tanesini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Önündeki sık iğneye batarak. Evet. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. DC yapıyorum. Tam trabzan. Aynı yere çift batıyorum. 2 tane aynı yere bakın çift batarak örüyorum. Şimdi yarım trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. 2 tane peş peşe yarım trabzan. Bir tane zincir. Şimdi tam trabzan. 2 tane peş peşe. Bir tanesini yaptım. İkinciyi yapıyorum. İkinciyi de yaptım. Burada tekrar yapayım. Evet, ikincisini de yaptım. Şimdi 2 tane yarım trabzan. Peş peşe 2 tane yarım trabzan. Bakın bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum dibine. Arttırmış oluyorum. Şimdi yanındakine yarım trabzan. Ve artık bakın yarım trabzanla bitirdim. Şimdi
eksiltiyorum. Eksilttim. Bakın eksilttiğim en son yere de batıyorum. Şimdi bir zincirle bu sırayı bitiriyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Birazcık uzun bırakalım. Şimdi iç yapraklarını yapıyoruz. Sihirli halka yine 4 adet yapacağız. Sihirli halkanın içerisine 5 tane yine sık iğne örelim. Bir tane zincir dönüyorum. Bakın bir tane zincirle döndüm. Dibinden itibaren 5 kez arttırıyorum. Birinci arttırma, ikincisi, üçüncüsü, dördüncü arttırma. Bu sırada son arttırmam, beşinci arttırmam. Beşinci arttırmamı yaptım. Yine bir zincirle dönüyorum. Dibinden itibaren bir tane sık iğne, bir arttırma, 5 kez. Şimdi 3 sık iğne, bir artırma yapıyorum. Son artırmamı yapıyorum. Üç sık iğne, bir artırma, 3 kez arttırmış oluyoruz. Üç sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi üçüncü arttırmayı yaptım. Şimdi 3 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. 2, 3. Toplamda 18 tane sık iğnem oldu. 18 sık iğne, 7 sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi 18 sık iğne, 7 sıra ördüm. Bakın şu arttırmamız var. 3 sık iğne, bir arttırma olan yerden sonra sayıyoruz. 1, 1, üstündeki 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi zincir çekmiyorum. Dibinden itibaren yine bakın bir tane arttırıyorum. Önündeki sık iğneyi de batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi 14 tane sık iğne örüyorum. 1,
12, 13, 14. 14 tane sık iğne ördüm. Bu köşeleri eksiltme yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Yine zincir çekmiyorum. 1 ve 2 tane sık iğneye batarak birlikte çekiyorum. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. On iki tane ördüm. Şimdi yine bu köşede de eksiltme yapıyorum. Hepsini birlikte çektim. Şimdi yine burada aynı yere batıyorum. Yani dönüp zincir çekmedim. Dibine battım. Yine aynı şekilde eksilttim. Bir zincir çekiyorum ve yine önündekine ilk sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Yani DC yapıyorum. Aynı yere çift battım. Önündekine de aynı yere çift batıyorum. Şimdi yine dolayıp bu sefer HDC yapıyorum. Sonraki sık iğneye bakın. Şimdi bir tane daha peş peşe HDC yapıyorum. Arttırarak bakın çift batıyorum. Şimdi HDC'den sonra bir tane zincir. Bir tane trabzan yapıyorum. Yani çift trabzan yapıyorum yine. Önündekine de çift trabzan yapıyorum. Şunu düzeltelim. Katı ayrılmış. Evet. Şimdi burada bir tane çift trabzan yapmıştım. Önündekine de çift trabzan yapıyorum. 2 tane peş peşe çift trabzan. Şimdi yarım trabzan. HDC yani yine çift yarım HDC. Şimdi HDC'den sonra bir tane zincir. Peş peşe DC çift. Çift DC. Bakın çift DC ile bitirdim. Şimdi yine eksiltme yapıyorum. Bir tane zincir. Bundan yine 4 adet yapıyoruz. Birazcık ipi uzun kesiyorum. Azıcık. Şimdi saçını örüyoruz. 18 tane zincir çekelim. On sekiz tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 17 tane sık iğne örüyorum. Sıkıca örüyorum. Zincirin üzerine 17 tane sık iğne ördüm. Bakın bu şekilde yapınca kıvrılıyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dönüyoruz bir zincirle.
arka lobdan örüyorum. 5 tane. Bir tane ördüm. İkincisi, bu ipi de alttan yürütüyorum. Üçüncüsü, dördüncüsü, dördüncüsü, beşincisini yapıyorum. Arka lobdan 5 tane ördüm. Bir zincir, yine 5 tane arka lobdan örüyorum. Bir zincir, toplamda 12 tane olacak. Şimdi bakın, bir tane biz ördük. Bir, ikincisi ve üçüncü sıra. Burayla birlikte sayıyoruz. Toplamda buradan itibaren sayıyoruz. Toplamda 12 tane sık 12 sıra olacak. 12 sıra 5 sık iğne örelim. Şimdi 12 sıra ördüm. Bakın sayıyoruz. Burası birinci, ikinci, bu aradakileri sayıyoruz. Üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 13 tane sık iğne, 13 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 tane de burada vardı. 5 tane de burası. Burası da 18 oluyor. Burası da 18'de. Şimdi dibinden itibaren sık iğne örüyorum. 13 tane sık iğne örüyoruz ve buradan da yine bakın, bu 5 tane olan yerden de arka lobdan yine 5 tane sık iğne örüyorum. Yani zincirin ucundan başlıyoruz. Buraya kadar 18 tane sık iğne örüyoruz. Bu şekilde böyle yapınca kıvrılıyor. Şimdi ipi biraz dikmek için uzun bırakalım. Bir zincir çektim.
Kol örüyoruz. Yine sihirli halka. Biraz ipi uzun bırakalım. Sihirli halkanın içerisine 3 tane sık iğne. Elini ördük şimdi. Şimdi kolunu yapıyoruz. Ve sıkı sıkı örüyoruz. Bunu böyle atıyoruz. Bu yöntemi daha önce videoların arasında göstermiştim. 8 tane örüyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. Şu ipi bunun arasından geçiriyorum. Buradaki kısa ipi. Şimdi ipimizi birazcık uzun koparalım dikmek için. Şimdi kanat örüyoruz. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne örüyorum. Beş tane sık iğne ördüm. Şu ipi biraz alttan yürütelim. Bir tane zincir dibinden itibaren 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. İkincisi. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Dönüyorum ikinci zincirden itibaren. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir, biraz dikmek için uzun koparıyorum. Bundan 2 tane yapıyoruz. Şu kısmı, uzun olan kısmı yukarıda kalacak şekilde bu kolunun hemen arkasından dikiyorum. Bu şekilde. Bunu böyle sıkılaştırdıktan sonra şimdi dikeceğim. Bunu en son dikelim. 2 tane yapalım. Bu
yapraklarını diktikten sonra onu dikelim arkadaşlar. En son dikelim, 2 adet örelim. Şimdi gülün yapraklarını dikiyoruz. Önce iç yapraklarını dikeceğiz. Onun için de bakın şimdi şuradan sayıyoruz. Bakın bir tane sık iğne, renkli olan kısımdan sayıyoruz. 1 2. Tam bu arkadaşlar 2'nin altından, yani bakın bir tane sık iğne ve 2 tane sık iğne sayıp buradan birleştireceğiz. Ama önce şuradaki ipimizi ayarlıyoruz. Bunun her iki tarafında kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde de olabilir. Bunun ben ters tarafını, düz tarafını bu tarafa getirmiştim. Şimdi bunun iç tarafa getirelim. Değişen bir şey olmuyor. İkisi de aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunu böyle kenar kısmına getirdim. Getirdiğim kısımda şuradaki kısım olacak. Yani 1, 2 ve 3. Üçüncünün tam böyle hizasında dikeceğiz. Şimdi önce ne yapıyoruz? 2 tane sık iğne sayıyoruz. 1, 2 tane sık iğne saydım. Oraya işaretle koyabilirsiniz. Şaşırmamak için. Şimdi bakın şöyle 1, 2. Bu çiçeğin yaprağı birazcık şöyle yüzünün bir kısmını kaplayacak şekilde ayarladım. Şimdi dikiyorum. Bir bedenden, bir gülün yaprağından alarak dikiyorum. Aynı hizada dikiyoruz. Bakın spiral örülmedi. Aynı hizada hepsi. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın. Tekrar batıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine bakın şu köşeye geldim. Şurası, oradan çıktıktan sonra şimdi artık rahatlıkla diğerlerinde dikebilirim. Bunu sabitliyorum. Sabitledim. Herhangi bir yerden çıktım. Şimdi diğer yapraklarını dikiyorum. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Bakın. Buraya şu hizaya geliyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine aynı hizadan şuradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. Şöyle dikiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir bedenden bir yapraktan alarak dikiyorum. Şimdi buradan aldım. Evet. Şimdi bakın burayı
tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi burada şuraları aynı hizaya getirerek dikiyoruz. Bakın bunlar aynı hizada, burası aynı hizada. Buraya hatta şöyle işaret koyalım. Evet. Aynı hizada düzgün bir şekilde dikiyoruz. Bunlar aynı şekilde denk gelmeli. Evet. Şuraya kadar arkadaşlar. Bu iğneyi çıkarabilirim. Bakın bunlar buraya kadar diktiğim görünüyor. Buraya kadar. Şimdi burayı sabitleyeceğim. Evet, sabitledim. Şuradan çıkalım. Buradan da bir tekrar sabitleyelim. Sağlam olsun. Tekrar buradan çıkalım. Şimdi iç yapraklardan sonuncusunu ekliyorum. Bunu da yine bakın böyle aynı şekilde yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunu içeri alıyorum. Bakın son yaprağı böyle aşağıya indiriyorum. Son yaprağı indirdim. Hemen onun hizasından batıyorum. Bakın şuradan onun battığım yere batıyorum. Bu yaprağı indiriyorum. Bunu aşağı indiriyorum. Burası önemli. Yine battığım yere tekrar oradan batıp öbür tarafından çıkıyorum. Bakın şöyle.
buradan batıyorum. Bu yaprağı sonra buraya sabitleyeceğiz. Önce burayı denk getirelim. Şöyle içeri alıyorum. Bakın burayı denk getirelim. Evet. Bu tarafı sabitledik. Bakın. Şimdi burayı sabitliyorum. Yine şöyle denk getirelim. İç yapraklarımız hazır. Şimdi dış yaprakları dikiyoruz. Şimdi bunu aynı şekilde dikeceğiz ama şu kısımları kapatıyoruz. Şöyle. Ve bir, birinci boşluk, ikinci boşluktan şöyle ayarlıyoruz. Bakın bir, iki, ikinci boşluktan batıyorum. Evet. Bunu da aynı şekilde dikiyoruz. Aynı hizadan dikelim.
Burayı sabitleyelim. Bu şekilde. Tam dibinden sabitledim. Şimdi bu yaprağı da aynı şekilde buralara dikkat ediyoruz. Hep üste gelecek şekilde dikelim. Bunu da aynı şekilde dikelim. En son yaprağı birlikte dikelim. Yedi tane zincir çekelim. İkinci zincirden itibaren HDC örelim. 3 tane.
peş peşe. İkincisini ördüm. Üçüncüsü. Şimdi sık iğne örelim. 2 tane. 2 tane sık iğne. Bir tane ilmek kaydırıyorum. 2 tane zincir. Aynı yere batıyorum. Yine ilmek kaydırıyorum. Şimdi sık iğne örüyorum. Bir, 2 tane sık iğne. Üç tane HDC yapıyorum. Yarım trabzan yani. Bir tane zincir. Karşıyla birleştirdim. Şimdi bu aradan ilmek kaydırarak örüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınıza ve beğenilerinize bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.